Arkadaşlar merhabalar. Bugün de size şöyle atık kağıtlardan bir bileklik nasıl yaparız onu anlatmaya çalışacağım. Bunu arkadaşlar küçük çocuklar için yaptım. Bunda çıt çıt yok. Direkt eline girecek. Bunda kullandığım kağıt arkadaşlar şöyle hani hazır paketler veriyorlar ya bize genelde. Kapattım markasını. Kraft kağıt. Ya bunu kiloyla alırsınız ya da böyle işte şeylerden hani alışveriş yaptığımızda bize veriyorlar ya o torbalardan kullanırsınız. Şu kahverengi olan bu kraft kağıt. Beyaz olan da A4 kağıt kullandım bunda. Şunda arkadaşlar bir çay markamız var. Adını söylemiyorum. Şöyle bir şey var. Şu çiçekli desenleri hoşuma gitti şunda. Şunu bu çay kutusundan yaptım. Bu çay kutusunun işte içinde zaten şöyle yeşili var, bu deseni var. Şu altın rengi çubukları var. Şu içinin gümüşü de arka kısmı, iç kısmı. Onda da bunu kullandım arkadaşlar. Kendiliğinden değil de şöyle çıt çıtlı yaptım. Bunu şöyle çıt çıtlı yaptım. Bakın. Bu şekilde çıt çıtlı yaptım bunu. Şunu ise arkadaşlar ay çekirdeğinin paketini kullanarak yaptım. Şu kırmızılar şu kısımları şöyle döndürdüğümüz zaman mesela şu kısımlar çekirdekli kısımları şunları. Şu gümüş rengi de arkadaşlar şu içinin parlağı. Yani genelde bir tek malzemeden her şeyini çıkarttım. Bunda da arkadaşlar yalnız çıt çıt kullanmadım. Bu direkt şöyle ele giriyor. Şimdi size arkadaşlar bununla ilgili olarak da şöyle bir çikolata markamız var. Bu çikolatanın şu mor renkli kısımları hoşuma gitti. Bunu parçalayarak bir bileklik nasıl yaparız onu göstereceğim. Ölçüm şu. 2 santime şurası 10,5 santim. Bu şekilde istediğim bölümlere arkadaşlar şöyle kağıdımı koymak suretiyle çiziyorum ve kesiyorum. Kestikten sonra arkadaşlar bunları ben genelde bantlarım. Ama ben bunları bantlamadım. Direkt kullandım. Yalnız bant kullanacak arkadaşlar için ben bir tane örnek yapayım size. Bant nasıl kullanılır onu göstereceğim size. Şu şekilde keseceğiz. Şöyle şeffaf koli bandımızı açıyoruz. Şu kısmını, kırmızı olan kısmı bu koli bandının üstüne gelecek şekilde şöyle koyuyoruz. İçindeki hava kabarcığı gitsin diye şöyle elimizde çiziyoruz ve kesiyoruz. Şimdi bakın. Eğer satacaksanız arkadaşlar bunları bantlayın. Şimdi bantın bu fazlalıklarını şöyle içine katladım. Ve şimdi katlamayı gösteriyorum. Şu bantlanmış hali. Önce bunu boylamasına şöyle ikiye katlıyorum. İkiye katlıyorum. Şöyle şu kısmını kullanacağım. Şöyle tekrar bunu ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Bunu tekrar böyle ortadan ikiye katlıyorum.
Ve şunu tekrar ortaya gelecek şekilde diğer yarıyı da ikiye katlıyorum. Ve bunları birbirinin üstüne getiriyorum. Bakın arkadaşlar. Bantlama ve katlama bu şekilde. Evet. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Benim kağıtlarımı ben şöyle hazırladım. Önce bir tane, bakın şöyle bir kahverengi alıyorum. Bir tane de siyah alıyorum. Bunları şu şekilde tutuyorum. Bakın siyah aldım. Bunu ikisini şu şekilde tutuyorum ve birbirinin içine geçiriyorum. Bildiğimiz zigzagımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane mor takalım. Bunu siz artık renkleri birbirine gelecek şekilde ayarlayın. Ben şimdi biraz böyle bir kahverengili yaptım. Sonra siyah taktım. Sonra lila yaptım. Şimdi bir tane daha siyah takacağım. Onu şöyle geçireceğim. Bakın. Şimdi bir tane de kahverengili olsun. Bu şekilde takmaya devam ediyoruz. Siyah takacağız. Şöyle ineceğiz. Bu şekilde arkadaşlar böyle takıp devam edeceğiz. Şimdi bir tane kahverengi şunu takalım. Şöyle. Veyahut da lila takalım. Şu. Ve şimdi bir tane siyah. Şöyle ineceğiz. Arkadaşlar ben bunu şunda olduğu gibi şöyle zımbalı yapmayacağım. Şunun gibi düz kendinden kapatmalı yapacağım. Bu kendinden kapatmalının şu güzelliği var arkadaşlar. Çift taraflı kağıt kullanırsanız bakın istediğiniz zaman bunu kullanırsınız. İstediğiniz zaman şöyle döndürürsünüz. Şu kısmını kullanırsınız. Gördünüz mü? Şöyle de kullanabilirsiniz bunu. Bu şekilde de kullanırsınız. Ben bunu yalnız size bu kendiliğinden kapatmanın nasıl olduğunu göstermek için bu modeli bunun gibi yapacağım. Şu ön kısmına şöyle bir gümüş renginden şey yaptım. Şimdi bunları bağlayacağım. Bağlamak için şu son taktığımın katını açıyorum. Şunu. Şöyle açıyorum. Bunu bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Şöyle şunun içine yerleştiriyorum. Şu vaziyette. Bakın şöyle. Şimdi şunu bırakıyorum alttakine. Alttakine şöyle bırakıyorum. Üsttekini şu şekilde katlıyorum. Şurayı, uç kısmına. Bunu şu şekilde yaptım ya arkadaşlar. Bunu şuradan ama şöyle tepeden gelerek şu vaziyette tutup şu aradan bakın şuradan gözüküyordur umarım. Şuradan bakın içeriye sokuyorum. Şöyle. Bakın. Şu vaziyette tepeden geçirdim. Gördünüz mü? Bakın. Şöyle. Şu altta kalsın şöyle. Bakın şu vaziyette tepeden geçirdim. Şu kısmını tutkallarsanız daha bir sağlam olur. Şu kısmını şöyle bir tutkallayalım. Ve bunu alıyorum şu araya. Bakın.
şu araya. Şu araya sokuyorum. Şu araya. Şu araya. Şuraya. Bu kenar kapama arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın kapandı. Şimdi geldi şuna. Bunu da aynı şekilde alıyorum. Bunu bu şekilde şöyle katlıyorum. Bunu da alıyorum ve şimdi arkadaşlar şuradan şu aradan bakın şunun içinden şuradan şuraya sokuyorum. Buraya sokuyorum ve buradan şöyle şunun içine geçiriyorum. Bu şekilde girdirdim. Ve bilekliğim burada sona erdi. Evet arkadaşlar, bileklik ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.